Gel. Ne yaptınız? Getirdiniz mi? Elbette ki getirdim. Buyurun. Hekim kendi ihtirası yüzünden yaptığını itiraf etmiş. Öyle. Artık babanız Abdülhamit'in canına kastetmekten suçlu değilsiniz. Unutmayınız, enişteniz her zaman yanınızda. İftiranın cevabı ise cebinizde. İsterseniz şimdi hünkârımıza gidip petrol hisselerini de tehdit nedeniyle sattığınızı anlatalım. Gidelim. Buyurun. Gelin biraz hava alın. Sakin olun lütfen. Niye ağlıyorsunuz bu kadar? Nasıl Hatice Sultan'ın durumu, iyi mi? Çok kan kaybetti. Ama doktorlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mutlu musun şimdi ha? Ablamı bu hale soktuğun için mutlu musun? Ben böyle olmasını istemedim. Kendine zarar vereceğini düşünemedim. Yalancı. O mektubu Bidar Sultan'a vermenin ablamı nasıl mahvedeceğini biliyordun. Gelin. Gelin biraz hava alın hadi. Ne yaptın sen? Bunu nasıl yapabilirsin sen? Sizi uyarmıştım. Siz benim kim olduğumu Bidar Sultan'a söyleyince... Senin kim olduğunu ben söylemedim. Aptal. Benim bilmediklerimi siz tamamlayınız. Bizi kim tehdit etmiş? Hepsini anlatmalıyız. Babamın benim üstümdeki şüpheleri kalkmalı. Merak buyurmayınız şehzadem. Her şeyi anlatacağız. Hatta sizi kimin tehdit ettiğini de açıklayacağım. Öyle. Hünkârım, şehzadeniz için çok üzüldüm. Böyle bir şeyi neden yaptı? İzahı zor. İzah etmekte zorlandığımız meseleler gün gelir mağlubiyetin, kaybedişin sebebi olur. Biz de şehzademize bunu neden yaptığını soruyoruz. Neyse ki hisseleri kimsenin eline geçmeden biz aldık. Sizin nasıl haberiniz oldu? Borsada adamlarımız var hünkârım. Eğer hisseleri ben almasaydım bir üçüncü ortağımız olacaktı. Ama isterseniz hisseleri size geri verebilirim hünkârım. Bunu bilahare konuşalım. Gel. Hünkârım, Mahmud Efendi ve şehzadeniz geldiler. Görüşmeyi arzu ederler. Kalınız Gerfant Efendi. Çağırınız. Hisselerin nasıl elden çıktığını görmek isteyeceksinizdir. Buyurun. Hisseleri neden sattığımı size Mahmud Efendi izah edecektir. Lakin izninizle bu vesikayı görmenizi istedim. Sizi öldürmek isteyen hekimin itirafnamesi. Kendisini tertip ettiğini yazmış. Bu vesika en çok beni memnun etti. Lakin yine de bilmek isterim. Hisseleri niçin sattınız? Bu onun izahı olamaz. Hünkârım, şehzademizi tehdit ettiler. Niçin? Birileri ona oyun oynadılar hünkârım. Bu kişiler hekime verilen nazırlık vesikasını tertiplediler. Daha sonra da beni buldular. Ve dediler ki, eğer şehzade babasının ölümünden mesul tutulmak istemiyorsa hisseleri bize satsın. Ben bu durumu gittim ve şehzademize anlattım. Şehzademiz de babasını öldüren bir katil gibi anılmak istemedi.
ve anlaşmaya uydu. Durum budur hünkârım. Sizi öldürmekle suçlanmaktansa her şeyimi kaybetmeyi tercih ederim. Kim tehdit etti peki? Bilmiyorum. Marco adında biri. Marco kim? Beni buldular. Şehzademizin eniştesi olduğum için. Siz düşmanlarımız tarafından hep kolay bulundunuz. Ben bu Marco'yu falan tanımam hünkârım. Nereden tanıyacağım? Ama payitahtta konuşuluyordu. İşte bu ajanlar falan, yani bunlar kumpanya gibi bir şeylermiş. Ve bunların başı da bu Marco denen adammış. Böyle konuşuluyor. O baş olamaz. O bir köpek. Tasmasını kimin tuttuğunu biliyoruz. Tahsin Paşam, Murat Efendi'yi çağırın. Emredersiniz hünkârım. Gerfant Efendi, size bir kahve ikram etsinler. Buyurun. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Sen kal Mahmut Efendi. Buyurun hünkârım. Kemalettin Paşa, henüz haber aldım. Hatice Sultan nasıl? Bilmiyorum. Demek acı haber size de geldi. Vaziyeti nasıl sultanım? Doktorlar gerekeni yapıyorlar. Çok kan kaybetmiş. Kendinde değil ama kendine gelecek. Hadi gidelim ve burada daha fazla kalabalık yapmayalım. Nasıl? Kimdeydi bu fotoğraf? Zülfet Kalfa. Sen. Sana buradan gitmen gerektiğini yazdım. Ama dinlemedin. Şehzademiz tehdit ediliyormuş Murat Efendi. Kim tehdit etmiş? Zannımca tanıdığınız biri. Mahmut Efendi'nin söylediğine göre adı Marco'ymuş. Ajanların başıymış. Ha Marco, ha Martin. İtlerin hepsi bir hünkârım. Mahmut Efendi, adamı tam olarak anlatınız. Murat Efendi'nin peşinde olduğu adamla aynı mı değil mi bir anlayalım. Bu Marco denen adam böyle uzun boylu biri, bayağı uzun. Ve konuşmasında da bir aksan var. Ve böyle bir şapka takıyor. Şapka mı? Hop hop! Bu adam hünkârım. Ajanları getiren adam. Mücadele ettiğimiz kişi. Kılıcı çalan. Zehri kılıca süren kişi. Parvus'un köpeği. Parvus da kim? Devletin düşmanlarından biri. Bize karşı hamle yaptığını bilirdik. Lakin hangi taşın altından çıkacağını merak ederdik. Tahmin ettiğim gibi Parvus petrolü istiyor. Fehmi,
Niye uyanmıyor hala? Hekimler bir şey söylemiyor mu? Sormadınız mı? Niye uyanmıyor? Sadece bekliyoruz. Gözleri oynadı. Kendine geliyor. Fehime kendine geliyor. Abla iyi misin? Sultanım. Neden yaptınız bunu? Neden? Acaba kendine geldiğini hekimlere mi bildirseniz? Elbette. Hatice. Hatice. İyi misin? Nasıl yaparsın bunu kendine? Bu deliliği nasıl yaparsın Hatice? Her şey bitti. Firuze mektubu Bihter Sultan'a verdi. Yorma kendini. Biliyorum. Hatice neden böyle bir şey yapmış olabilir? Kendi canından vazgeçecek ne olmuş olabilir? Hiç bilmiyorum. Sualinin cevabı burada olabilir ama Naime. Nedir o? Bir mektup. Firuze getirdi. Hatice'nin aşığına yazdığı bir mektupmuş bu. Bu sarayda tek sırrı olan ben değilim dedi. Ne yazıyor mektupta? Validem ne oluyor? Ne yazıyor mektupta? Belki de mektubu okumamıştır. Karşılaştım ben Bihter Sultan'la. Bana hiçbir şey söylemedi. Belki de ablamın kendine gelmesini bekliyordur. Belki de beni kendi elleriyle öldürmek için bekliyordur. Asla. Sana kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. Ablamın kendine zarar vermesine engel olabildiniz mi? Hı? Ölebilirdi. Gidin Kemalettin Paşa. Daha fazla burada durmanız münasip değil artık. Sizi burada görmesinler. Her şey düzelecek. İnan bana. Her şey düzelecek. Gidin artık. Allah'ım ne zamandır devam ediyor bu? Bilmiyorum Naime. Ama belli ki uzun bir zamandır. Sultanım. Hatice Sultan kendine geldiler. Hünkârım. Parvus. Adını daha evvel duydunuz mu? Petrolümüzde gözü olan biri. Belki de sizin hisseleri aldığınız adam onun adamıydı. Bu ismi daha evvel duydunuz mu? Duydum hünkârım. Alman Yahudilerinden. Bir ticaret adamı. Büyük şirketlerle iş yapar. Güçlüdür. Karanlık ilişkileri vardır. Bir ticari teşebbüsünde karşıma çıkmıştı. Gücünü görünce vazgeçtim. Uyku uyutmayan cinsten bir düşman. Her yerde adamları olan biri. Ne isterse onu mutlaka alır. Ben şahsen yolda karşılarsam yolumu değiştirmekle kalmam. Bir daha yoluna çıkmam. Peki onu bizim karşımıza çıkarabilir misiniz? O kadar yakinen tanıyor musunuz kendisini?
onu sizin karşınıza çıkarmaya gücüm yetmez Hünkâr Hazretleri. Kimsenin gücü yetmez. Ben sadece ismen tanırım ve gücünü bilirim. Peki Gerfant Efendi. Bu adama karşı tedbirli olunuz. Petrolümüzü almak istiyor. Bunu duyduktan sonra her şeyi arkamda bırakıp kaçardım hünkârım. Ama yalnız değilim. Sizin gücünüz Parvus'la savaşmaya yetecektir. Şüpheye düştüğünde insanda iki şey başlar. Tahsin Paşa'm. Ya vehim ya da tedbir. Hünkârım, Gerfant Efendi'den şüphe mi ederiz? Şüphesiz. Abdülhamit'le de iyice yakınlaştık. Abdülhamit'le yakınlaşmak seni neden mutlu ediyor? Neden mutlu etmesin? Ona yaklaşıyorsan fikirlerine de yaklaşıyorsun demektir. Hükümdarlığını, istibdadını da hoş görüyorsun demektir. Hem Parvus'la kurduğumuz ittifak ne olacak? Parvus'la kurduğumuz ittifak bana göre çoktan dağıldı. Abdülkadir'i kurtarmak için Marco'nun adını verdim. Ne yaptın sen? Parvus bunun hesabını sorar. Parvus hiçbir şeyin hesabını soramaz. Ne hesabı soracak? Yüzünü bile göstermeyen bir adamla nasıl iş yapacağız? Hem Parvus bizi kandırdı. Biz ona hisseleri verdik. Ama o bize yüzünü göstermedi. Neden? Çünkü bize güvenmiyor. Yahu Parvus'la Abdülhamit'i devirmek için fikir ittifakı yaptık biz. Fikrin mi değişti pederim? Sebahattin, Abdülhamit'i devirmek için Parvus'la beraber türlü türlü oyunlar kurduk. Görmüyor musun? Abdülhamit dimdik ayakta. Abdülhamit'le düşman olduk. Elimize ne geçti? Hiç. Parvus'la ittifak yaptık. Elimize ne geçti? Hiç. Gene ne geldiyse Abdülhamit'ten geldi. Hani hürriyet? He? Müsavat? Uhuvvet? Abdülhamit biraz yem attı önüne. Bütün her şeyi unuttun. Bu çocuk gene yanlış yolda. Peşinde olduğumuz adamın adı Marco'ymuş. Nereden öğrendin? Mahmut Paşa söyledi. O nereden öğrenmiş? Şehzadeyi tehdit eden oymuş. Vay kefere. Önce hünkârımızın canına kastetti. Sonra da şehzadeyi tehdit etti ha? Eceli gelen köpek yani. Toparlan Marco. Londra'ya döneceksin. Hayır. Burada yarım kalan işlerim var. Sana dediğimi yap. Yaptığın hatalar beni ifşa edecek. Mahmut senin ismini verdi. O zaman bedelini ödeyecek. Otur! Biz sebep olduk. Mahmut işini yaptı. Hisseleri aldı ve bize verdi. Gerekeni yapmayan biziz Marco. Kandırdık onu. Güvenini zedeledik. Kendisini kurtarmak için senin ismini vermek zorundaydı ve verdi. Parvus, bu bizi ele vermesi için bir neden değil. Yanlış yaptık, bedelini ödeyeceğiz. Hazırlan ve Vladimir'e işleri devret. Londra'ya dön. Döneceğim.
Hatice'm. Hatice'm. Allah'ım şükürler olsun iyisin. İyiyim halam. İyiyim. Ah Hatice'm. Ne yaptın sen? Aklını mı kaçırdın kızım? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Bu mektup her şeyi açıklıyor. Paşam, iyi misiniz? Niye sinirlendiniz böyle? Bu mektubu Firuze verdi. Demek canından vazgeçecek kadar sevdalandın. Gerçek sevda canından vazgeçmek değil midir zaten? Ben kendimden, sizlerden, her şeyden vazgeçtim. Bir girdap gibi içine çekti beni bu sevda. Çırpındıkça daha çok battım. En sonunda yüzünüze bakamayacak hale geldim. Ben kendimi affedemiyorum. Yalvarırım siz affedin beni. Affet beni. Yalvarırım affet beni. Bir hizmetliden öğrenmektense sizden öğrenmeyi tercih ederdim Hatice Sultan. Denedim. Denedim lakin yapamadım. Yapamadım. Aylar önce yazdığım bu mektup gizli kalacak sandım. Tıpkı ona olan duygularım gibi. Hatice, uğruna canınızdan vazgeçmeye çalıştığınız bu yüzbaşı ki... Dilerseniz bugünlük fazla yormayalım Hatice'mi. Haklısınız. Biz çıkalım, Hatice Sultan da biraz uyusun. Geçmiş olsun. Yarın daha iyi olacaksın. Şu keferelerin hakkı esasında bunlar. Boşa fırlatıyoruz bunları. Doğru diyorsun. Gidip hakkını teslim edelim. Nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Bilmiyoruz. Lakin adam dışarıda kimle iş yapacağını iyi biliyor.
Biz de onu takip edeceğiz. Makalen oldukça beğenildi. Bu hem iyi hem de kötü. Neden kötü? Kötü çünkü bir sonraki makalem bu kadar çok beğenilmeyebilir. Yazdığın her satır bir öncekinden daha iyi olacak. Güven bana. Yalnız bence meselesi olan hikayelere yönelmelisin. İnsanları düşündürtecek şeyler. Bence sen siyaset yazabilirsin. Hiç fikrim olmayan konuda nasıl yazabilirim ki? Araştırarak ve öğrenerek. Siyaset bana çok uzak. Halbuki baban siyasetin tam da göbeğinde. Sadece onu izleyerek ve dinleyerek bile birçok şey öğrenebilirsin. Hayatın boyunca seyahat yazıları yazmayı düşünmüyorsun herhalde. Yazdıklarına gerçek bir iz bırakmak istiyorsan bu kitapları muhakkak oku. Kendindeki terakkiye sen bile inanamayacaksın. Arabacı çek evladım konağa. Evladım yanlış yöne gidiyorsun. Arabacı! 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 Yetişin evladım yetişin! Ben onu kestim. Çekilin! Sağlıklı! Murat! Yetiş evladım! Sağlıklı! Yardım edin oğlum! Yardım et evladım! Yardım edin! Çek evladım! Çek silah! Çek şunu! Allah! İyi misin Mahmut Efendi? Allah! İyiyim evladım, iyiyim. İyiyim. Gel buraya, gel Murat Efendi, gel. Allah senden razı olsun Murat Efendi. Seni Abdülhamit mi gönderdi? Allah razı olsun. Ha sen de yetiştin, aferin evladım. Bulacağım ben seni. Bulacağım. Seni uyarmıştım ama sen beni dinlemedin. Hatice'm senin yüzünden az kalsın ölüyordu. Bana mektubu vermeyeceğini söylemiştin. Neden verdin? Beni Bidar Sultan'a şikayet edenin Kemalettin Paşa olduğunu sandım. Çok pişmanım. Bidar Sultan mektubu okumadan geri aldım. Hatice Sultan'ın yazısını taklit edip başka bir mektup yazdım. Sanki Hatice'm başkasına aşıkmış gibi. Evet. Bir yüzbaşı. Böylece vicdanını rahatlattın ve seni affedeceğimizi sandın, öyle mi? Firuze, artık bu kirli oyunlarına devam edemeyeceksin. Ben sana acıdım, yardım etmeye çalıştım. Ama şimdi beni de karşına aldın. Sultanım ben... Hatice'nin yazdığı mektubu derhal bana ver. Derhal dedim.
Bu katil beni kafaya takmış. Kesin öldürecek. Siz şimdiden helvamı karmaya başlayın. İcap eden tüm tedbirleri alacağız Mahmut Efendi. Telaşlanma. Evin etrafına da koyarız muhafızları. Kuş uçurtmazlar. İstediğin kadar muhafız koy. Fark etmez. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Ah ne işim olur benim elin itiyle köpeğiyle. Mahmut Efendi, bunlar hünkârımızın etrafındaki herkese düşmanlar. Evet. İşte benim hünkârımıza ne kadar bağlı olduğumu biliyorlar. Zaten sırf bu yüzden bana saldırıyorlar. Siz bunu anlatınız. Her yerde anlatınız. Bilhassa hünkârımıza anlatınız. İşte bu benim hünkârımıza olan sadakatimin, bağlılığımın bir delili, bir ispatıdır. Bunu hünkârımıza anlatınız. Rica edeceğim. Amca. Kalkma kızım, yat. Yat. Nasıl yaptın kızım bunu kendine? Allah'ın verdiği cana nasıl kıymak istedin? Bilmiyorum. Ben sanırım her şeyden, herkesten ümidi kesmiştim. Ne düşündüğümü hatırlamıyorum. Allah'tan ümit kesilir mi hiç? Her geceden sonra gündüz. Her zorluktan sonra kolaylık vardır, bilmez misin? Biraz sabretmek gerek. Beden Allah'ın bize verdiği en büyük emanettir. O emaneti teslim edene kadar korumaksa vazifemiz. Naime'den bir farkın yok benim için. Kızımsın. Bir derdin olduğu vakit gelip benimle konuşmanı isterim. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışma. Söz ver bana. Söz amcacığım. Hünkârım. Gel paşa. Bu nedir hünkârım? Amcam Sultan Abdülaziz Han'ın kanlı gömleği. Mani olamadım paşa. Dolmabahçe Sarayı'nı basmışlardı. Askerin ihtilale karıştığını anladım. Mani olmak istedim. Silahımı alıp tam kapıdan çıkacaktım ki kapıyı üzerime kilitlediler. Mani olamadım. En büyük pişmanlığım paşa. O gece amcamı götürmelerine mani olamadım. Götürdüler onu paşa. Şehit edileceği belliydi. Topkapı Sarayı'nda 3. Selim'in şehit edildiği odaya kapattılar. Oradan Feriye Sarayı'na götürdüler. Bir öğle vakti. Pencereden ve kapıdan 6 adam girdi. Odasına. Hünkâr, siz devlete hakim olunca hepsinden hesap sordunuz. Sorduk. Bu ikisi hariç. Kim olduklarını öğrenebildik mi? Maalesef hünkâr.
unutmaz paşa. Hesap sorar. Er ya da geç. Bu iki katili bulmalıyız. Hesap sormalıyız. Onlar Osmanlı mülkünün sultanını katlettiler. Bana Osman Paşa'yı bulun. O günleri iyi bilir. Belki bu iki adamı tanıyordur. Emredersiniz hünkâr. Gel evladım. Hünkârım, Mahmut Efendi suikasta uğradı. Bir şey oldu mu? Hayır hünkârım. Bu Mahmut Efendi kendini kurtarmak için kendi canını kurban edecek cinstendir. Bize yaranmak için bir tertip olmasın. Gözümle gördüm hünkârım. Tuzağı kuran Marco'ydu. Biz olmasaydık öldürecekti. Peki niçin onu öldürmek istesin? Susturmak için hünkârım. Şehzadeyi tehdit eden kişinin Marco olduğunu sadece Mahmut Efendi biliyordu. Onu korumak için tedbirleri alınız. Demek Mahmut Efendi gerçekten saf değiştiriyor. Mahmut, ne yapıyorsun? Sen iyisin değil mi? Bak bana doğruyu söyle. İyiyim. Vallahi billahi çok iyiyim. Yani gayet iyiyim. Hem canım senin kocan da öyle iki serseriye pabuç bırakacak bir adam değil yani. Bana bak. Sen yine yanlış bir vaziyetin içinde değilsindir artık. Öyle değil mi? Asla. Asla Seniham, asla. Yemin ederim. Bugüne kadar hiç olmadığım kadar abin Abdülhamit'in yanındayım. Zaten bana saldırıp durmaları da o yüzden. Biz de bugünlere gökten zembille inmedik herhalde. Değil mi? Devletimize hizmet için çalıştık, çabaladık da bugünlere geldik. Ya, sahi mi? Sahi tabii. Hatta rahmetli Abdülaziz hünkârımız zamanında bana ne metiyeler dizmişti. Amcam mı? Amcan elbet. Rahmetli Abdülaziz hünkârımız. Benim içimdeki cevheri görmüştü. Benim devlete yaptığım hizmetleri çok takdir etmişti. Hatta hiç unutmam Seniham. Bir gün beni huzuruna çağırdı. Dedi ki, evladım sen cesur bir gençsin. Senin gibi gençler oldukça Osmanlı'nın istikbali hep parlak olacaktır. Aynen böyle söylemişti. Madem böyle bir şey söyledi, niçin sana bir makam teklif etmedi? Bana bir makam teklif etmedi. Doğrudur. Lakin makamdan daha değerli olan bir şey teklif etti. Benim çok güzel bir hanımefendiyle izdivacımı istedi. Kimmiş acaba bu çok güzel hanımefendi? Saraydan bir hanımefendi. Bilmem tanır mısın? Tanımam. Bu hanımefendi, Allah seni inandırsın, dünya güzeli bir hanımefendiydi. Yani bembeyaz pamuk gibi teni vardı. Yeşil gözlüydü. Çimen yeşili. Öyle güzel bir hanımefendiydi, öyle güzel bir hanımefendiydi ki. Ay, nasıl oldu da reddedebildin amcamın bu teklifini? Hem sana münasip gördüğü bu hanımı bu kadar çok beğenmişken. Reddetmedim ki. O kadın... O kadın sendin. Seniham. Alemsin Mahmut. Kalbime iniyordu gerçekten. Seniham. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Hep kapıda karşılayan kızım neler yapıyor bakalım bugün? Kitap okuyordum da dalmışım. Hangi kitapmış böyle?
Kızına babasını unutturan? Hiçbir kitap bana seni unutturamaz babacığım. Nedir bu? Bugün alışverişte gördüm. Bunu mutlaka babama almalıyım dedim. Çok güzel bir şey bu. Beğendin mi? Beğendim. Çok teşekkür ederim. Allah herkese senin gibi hayırlı bir evlat nasip etsin inşallah. Kimse evladıyla sınamasın. Bir şey mi oldu babacığım? Şehzade Abdülkadir babasına büyük yanlış yaptı. Hünkârımız gibi vicdanlı bir insanın arkasından oyun çevirmeye kalktı. Ne yaptın? Anlatsana babacığım. Neyse boş ver, unutalım kızım. Zaten konuşmak bile acı veriyor insana. Hadi gel bir şeyler yiyelim.